Yılların eskitemediği bir gülüş, susturamadığı bir sessin sen. Nice umutsuz sevdaların direnişi, evimizin en güzel neşesiydin. Her ömre yoldaş, her cana bir arkadaştın. Adınla kemale eren bir çocukluk kattın ruhlarımıza. Ve senden sonra bir serzeniş kaldı dillerimizde Yeşilçam'a. Kapıcıların, çöpçülerin ve bekçilerin kralı olan ama hiçbir zaman kraldan çok kralcı olmayan saf gülüşüyle, eski bir çöp süpürgesi, hak için çaldığı düdüğüyle adaleti gülüşünde saklı olan bir adamın hikayesi bu. Kemal Sunal 1944 senesinde soğuk bir 10 Kasım sabahında Vefa İstanbul'da doğar. Malatya'dan göç etmiş işçi bir ailenin ilk oğludur. Doğduğu gün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olduğu için doğum gününü o gün kutlamaz. Aslında 10 Kasım doğumluyum ama atam vefat ettiği gün doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür der. Çocukluğunun geçtiği küçük pazar o yıllarda çok renkli bir yerdir. İşçiyi, seyyar satıcıyı, bekar odalarında kalanı, gurbette sıla özlemi çekeni, mizahı bir arada görür ve çok iyi gözlemler. İçine kapanık bir çocuktur. Annesi keşke çocuklarla kavga etseydi de o kadar içine kapanık olmasaydı der. Mimar Sinan İlkokulu'nu bitirdikten sonra meşhur Vefa Lisesi'ne yazılır. 11 senede bitirir liseyi. Kafası çalışmadığından değil, grubumuz vardı. Bir arkadaş grubu. Onlarla birlikte kalıyor, onlarla birlikte geçiyorduk. O düzeni bozmayayım diye kalıyordum der. Babası Mustafa Sunal 3 çocuğunun ekmek parası için çalışırken Kemal Sunal da ayakkabı almak ve kitap parasını çıkarmak için hem okuyup hem de çalışır. Elektrikçilik de yapar, emaye fabrikasında da çalışır. Okulun bir tiyatro bölümü vardır ve o bölüm oldukça aktiftir. İşte tam da o yıllarda filizlenir Kemal Sunal'ın içindeki oyunculuk aşkı. Sessiz, sakin olan bu genç çocuk tiyatro sahnesine çıktığında bambaşka biri olur. Bin bir türlü taklitler yapar. Bütün okulu güldürür. Felsefe öğretmeni Belkıs Hoca ondaki bu ışığı görmüş olacak ki Müşfik Kenter'le tanıştırır. Kenterler Tiyatrosu'nda zoraki takip oyunuyla başlar. Küçük bir kasaba olan Pendik'te tiyatro kurulacağını duyunca buranın yolunu tutar. Burada birlikte yoldaşlık edeceği, dost kalacağı Bülent Kayabaş'la tanışır. Yokluğu, yoksulluğu birlikte yaşarlar. Zulalarında umudu taşıyarak. Çeyrek ekmek arası helvaya talim ettiği günlerdir o günler. Tiyatro hayatı 6 yıl kadar sürer. Deve Kuşu Kabare'de Haldun Taner'in oyunu Dün Bugün de ilk büyük rolünü aldığı zaman o zamanın parasıyla 1500 lira alıyordu. Fakat baştan beri ne olacağını biliyordu. Bir film yıldızı ve bunu herkese söylüyordu. İlk adım geldi. Ertem İlmez onu sahnede gördü, beğendi. Onun naif ve saf gülüşünü beyaz perdeye taşıdı. Tatlı Dillim filminde kısa bir rol kapar. Rolü kısadır ama etkisi çok büyüktür. Boyu uzun diye yakışıklı Tarık Akan'ın basket arkadaşı olur. Tarık Akan ve Filiz Akın nereden bilecekti ki bu saf görünümlü adam gelip de kendilerinden daha fazla ünlü olacak ve Yeşilçam'ın en çok para kazanan oyuncusu olacak. Kemal Sunal oyuncu kadrosundadır. Ancak roller dağıtılırken Kemal için özel bir diyalog yazılmamıştır. Bu yüzden Ertem İlmez Kemal Sunal'a bakar, "Oğlum sen de gül" der. Kemal Sunal öyle bir güler ki bu gülüş Yeşilçam'ın tüm düzenini değiştirecek bir gülüş olur. Filmde az görülse de görüldüğü sahnelerde sinemalar yıkılmakta, insanlar kahkahalara boğulmaktadır. İnsanların ona "senin film oynuyor, çok gülüyorlar sana" demesiyle kendisini izlemek için sinemaya gider. Kendi sahnesi çıktığında seyircideki tepkiyi görünce işte o zaman "bu iş tamam" dedim der. Çünkü o ne yaptığını çok iyi biliyordur. Canlandırdığı karakterin gülüşünü, saflığını, sakarlığını bilinçli bir şekilde yapmaktadır. Asla tesadüf değil, şans eseri olmuş bir karakter değil onunki. Çünkü komedi dünyanın en ciddi işidir diyecek kadar bu işin inceliğinin farkındadır. Canım kardeşim de Kayserili saf Almancı, oh olsun salak milyoner, köyden indim şehre derken aldığı roller gittikçe büyür. Türk izleyicisinin en çok güldüğü bu filmlerde ona artık bir de kadın oyuncu eşlik eder. Meral Zeren, ilk kanıksayan tarafı gülüşüydü der. Mavi Boncuk filminde Tarık Akan, Emel Sayın, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar'la eşit roller alır. Sonunda 74 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Salako filminde ilk başrolünü kapar. Şaşkın damat olur. Sonra Hanzo'ya bağlar. Baktı ki Ertem İlmez'in havasından uzak kalıyor, tekrar ona dönüş yapar. Ama ne dönüş? Yıl 75. Sinemanın çehresini değiştirecek Hababam Sınıfı'yla İnek Şaban gelir. Geliş o geliş. Veysel Efendi'nin açtığı o kapı bir daha hiç kapanmaz. Efsaneler arasına giren bu filmden sonra onun adı artık Şaban'dır. Adaleti gülüşünde saklı olan adam.
Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı, Kartal Tibet'in yönettiği Tosun Paşa ve Ertem Eğilmez'in yönettiği Süt Kardeşler gelir sonra. Tosun Paşa da evin hizmetçisiyken birden kurtarıcısı olur. Onu ezenleri komik duruma düşürmesi seyirciyi çok etkiler. Aynı yıl Ertem Eğilmez'de Hababam Sınıfı Uyanıyor'u çeker. Sahte Kabadayı'da Natuk Baytan, Meraklı Köfteci'de Engin Norbey ve Kapıcılar Kralı'nda Zeki Ökten'le çalışır. Antalya Film Festivali'nde her zaman en iyi erkek oyuncu ödülü jönlere verilirdi. O düzeni Zeki Ökten'in Kapıcılar Kralı'yla yıkarak en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Kapıcılar Kralı'nda ilk defa saf karakterden çıkarak uyanık, zeki başka bir karakteri canlandırır. Sonra Çöpçüler Kralı gelir. Abdi'nin zabıta Şakir'le olan savaşını izleriz. Hele o Hacer'in abileri yok muydu? Gül gibi zabıta dururken çöpçüye kız mı verilir dedik hep birlikte. Şabanoğlu Şaban'da ilk korkak askerdir o. Anarşist bir yapısı vardır. Tüm kurumları eleştirir. Sarsılmaz kuralları yerle bir eder. Onunla alay edenler hep küfürle güldürüyor deyip onu küçümseyenlere inat o bildiği yolda devam eder. Halkın gönlünü fethederek yürümesini ve büyümesini sürdürür. Takvimler 1978 yılını gösterdiğinde Fatma Geriklioğlu Can Film şirketini kurar. Ezilenlerin yanında hakkını arıyor, kimseyi iplemez ve kaybetme korkusu olmayan havasıyla anarşisini her türlü tabuya ve kuruma kahkaha atarak yediriyordu ki Mahoa ile karşılaştı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Ertem Eğilmez'in yapımcılığını üstlendiği Kibar Feyzo, kadınları metalaştırmasından feodal düzene baş kaldırıya, köylü ve kentli ilişkisinden hukuk düzenine adeta politik bir başyapıt olur. 79'da Şark Bülbülü ile kısa yoldan meşhur olanları tiye alır Şaban. Bekçiler Kralı'nda acımasız fabrika sahibine kafa tutar. Kemal Sunal'ın yönetmen Natuk Baytan'la çalışması kendi filmografisi içinde yeni bir ekolün başlangıcı olur. Natuk Baytan çekim tekniği ve kullandığı absürt mizahıyla diğer yönetmenlerden ayrılmaktadır. Şaban karakterini saf ama kurnaz bir karakter haline getirir ve biraz şans, biraz cesaretle karşısına koyduğu kötü adamların en büyük düşmanı yapar. Şaban her filminde kötüleri mizahi bir dille yenmekte ve halkın kahramanı olmaktadır. Üstelik Gecekondu, Kara Borsa, Yokluk gibi o yılların toplumsal yaralarını hakkıyla beyaz perdeye yansıtmaktadır. Ve Şaban artık kahraman Şaban'dır ve bu kahraman Şaban'ı da izleyici çok sever. 80'lere yaklaştığında Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Zübük'te usta yazar Aziz Nesin'in İbrahim Zübükzade karakterini büyük bir ustalıkla oynar. Siyasetteki çarpıklaşmayı ve karakterleri hiciv eder. O dönem yapılan birçok film 80 olaylarından dolayı sansüre uğradıysa da o filmi çekmeye devam eder. Birçok oyuncu ve yönetmen fişlenmiş, yasak getirilmiş, birçok sinemacı ise yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Politik filmlerde rol alsa da kutuplaşmadan hep uzak durdu o. 80'den sonra Şaban filmi diye adlandırılan birçok film yapar. Hatta Şaban olmaktan vazgeçip Şabaniye bile olur. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları filmi en büyük Şaban olarak tekrar uyarlar. 85'te Gurbetçi Şaban'la Son Şaban filmine imza atmış olur. Atla Gel Şaban filmi vardır ama filmde Şaban yoktur. Filmdeki ismi Niyazi'dir ama afişlere Atla Gel Şaban olarak basılır. 1986'da Memduh Ün imzalı Garip'te bizi hep güldüren adamın aynı zamanda hüngür hüngür ağlatabildiğini de görürüz. 1988 yılında Düttürü Dünya'yla bize küçük insanın büyük hayallerini anlatır. Bu ona Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Bu dönemden 91 yılına kadar yaptığı pek çok filmde o asi, halkçı ve adaletli yapısını bozmaz Kemal Sunal. 91 yılında uzun bir ara verdi sinema hayatına. 95 senesinde 12 Eylül'de yarım bıraktığı Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü bitirdi. Daha sonra yine aynı üniversitede yüksek lisans yapar. Daha sonra düşük kaliteli TV dizilerinde görürüz onu. Baykamber, Şaban'la Şirin, Şaban Asker'de. Onu en son Sinan Çetin'in yönettiği 99 yılında Propaganda filminde görürüz. Hem dramatik hem de komedi unsurlarını barındıran film onun son çalışması olur. Bir sonraki filmi Balalayka filminde oynayacaktır. Ancak çekimler için Trabzon'a gitmesi gerekmektedir. Uçak korkusu vardır ve o güne kadar hep karayolunu kullanmıştır. Bu sefer belki bu korkumu aşarım diye uçakla gitme kararı alır. Canım hiç gitmek istemiyor ama mecburum diyerek biner. Ama uçak henüz kalkmadan 3 Temmuz 2000 yılında kalp krizi geçirir ve 56 yaşında kalbi durur. Onun kalbi durunca tüm ülkenin kalbi durur. Yasa boğulur herkes. Türkiye'yi güldüren adam bu sefer herkesi hüngür hüngür ağlatır. O hala yüreğimizde, masum ve saf gülüşü hala belleklerimizde. İyi ki tanıdık ve izledik onu. Şimdi ise Damat Ferit'in, Hacer'in, Güdük Necmi'nin, Tulum Hayri'nin, Mahmut Hoca'nın, Hafize Ana'nın yanında. Hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz.